Herkese merhaba. Bugün yine farklı bir çanta çalışması ile karşınızdayım. Çantamı kağıt iple hazırladım ve 3 renk kullandım ben. Siz dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Dilerseniz koton iplerle, dilerseniz makrame ya da kağıt iplerle çalışabilirsiniz. 3 renk kullandım ben dediğim gibi. Dilediğiniz renklerle de çalışabilirsiniz. Bu şekilde derinliğini de göstermek istiyorum. Günlük kullanım için ve plajda kullanım için gayet uygun boyutta bir çanta. Anlatıma geçmeden önce hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen videolarımı kanalıma abone olarak izleyin. Emeklerimin karşılığını alabilmem için ve bu tarz videolarımın devamı için beni desteklemeyi, yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca diğer sosyal medya hesaplarından da beni takibe alırsanız çok sevinirim. Diğer sosyal medya hesaplarımın linkini videomun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan beni takibe alabilirsiniz. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden anlatıma geçmek istiyorum. Çantamı örmeye gövde parçasından başlayacağım. Bir parçasını bu şekilde ördüm. Şimdi sizlerle diğer parçasını öreceğim. Örmeye zincir çekerek başlayacağız. Zinciri nasıl çekiyorduk? İpi elimize doladık. Tığımızla şu şekilde ipi alıyoruz. Kendi etrafında çeviriyoruz. Tığımızın başıyla şu şekilde ilmeğimizi aradan çekiyoruz. Ben örerken 4 numara tığ kullanacağım. Siz dilediğiniz kalınlıkta tığ kullanabilirsiniz. Ben bu çantamda sıkı bir görüntü istemedim. Daha gevşek bir görüntü istediğim için bu şekilde öreceğim. Zincir sayımız 51 olacak. Bu şekilde 51 adet zincir çekiyorum. Bakın ilmeğimi alıyorum. Halkamın içinden geçiriyorum. Şimdi zincirimi 51'e tamamlıyorum. 51 adet zincirimi tamamladım. Şimdi 3 zincir daha çekiyorum. Çekmiş olduğum 3 zincir benim ilk trabzanım olacak. 1, 2, 3, 4. 4 zincir atlayıp 5. zincirin göbek kısmına batacağım. Onda nasıl normalde şuralara batılır. Ben hep aynı teknikle yapıyorum genelde. Göbek kısmından şuradan bakın göbek kısmındaki tek ilmekten tığımı geçiriyorum. Hangi zincire battım? 5. zincire batarak bir tane ikili trabzan yaptım. Aslında 50. zincirimde oluyor baştan saydığınızda. Bu şekilde saydığımda ise 5. zincir. Şimdi yine tığıma ilmek doluyorum. Bir sonraki zincirin göbek kısmındaki normalde şu şekilde zincirlerimiz düz bir şekilde çeviriyoruz. Göbek kısmında tek ilmekten yatay bir şekilde tığımı geçiriyorum. 2 ilmeğimi bir seferde, 2 ilmeğimi de bir seferde boşaltarak ikili trabzan yapıyorum. Çekmiş olduğum 3 zincirle birlikte toplam 51 adet ikili trabzanım olacak. Her bir zincire batarak birer adet ikili trabzan yapıyorum. Birinci sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 51 adet ikili trabzan yaparak birinci sıramı tamamladım. Şimdi ikinci sıramıza geçiş yapacağız. Yine aynı renkle devam ediyoruz. Dilerseniz burada 3 zincir çekerek bir tane ikili trabzan yapabilirsiniz. Eğer bu şekilde ikili trabzan yaparsanız ilk boşluğa değil ikinci boşluğa batarak bir tane ikili trabzan yapmanız gerekiyor. İlk trabzan boşluğu bizim şu çekmiş olduğumuz 3 zincirin olduğu boşluk olduğu için buraya atlayacağız. Bakın hemen ilk trabzanın tepe boşluğunu atlıyoruz. İkinciye batıyoruz. Eğer 3 zincir çekip ikili trabzan yaparsak. Fakat ben bu şekilde ikili trabzan yapmayı tercih etmiyorum sıra başlarındaki. Boşluk oluşmasın diye bunu yapıyorum. Şimdi birinci sıramı tamamladım. Üst sıraya geçiş yapacağım. Burada bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Hemen ilk trabzanın tepe boşluğuna bakın bu ilmeğimi boşta bıraktım. Hemen ilk trabzanın tepe boşluğundan tığımı geçiriyorum. Tığımla ilmeğimi aradan çekiyorum. Uzunca bir ilmek alıyorum bakın. Bu ilmeğim tekrar boşta. Bir zincir çekip bıraktığımız yer burası. Şimdi elimle tığıma baskı uyguluyorum. İpime baskı uyguluyorum ki çözülmesin. Tığımı şu şekilde ipin altından geçiriyorum. Burada tığımda 2 ilmek olmasını sağlıyorum. Şurada boşta bıraktığım ilmekten tığımı geçiriyorum. 2 ilmeği bir seferde, 2 ilmeği de bir seferde boşaltarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi devam ediyoruz. Bir sonraki trabzan boşluğuna geçerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir sonraki boşluğa geçiyorum.
1 adet ikili trabzan. Bu şekilde peş peşe 5 adet ikili trabzan yapacağız. Şimdi dördüncüyü yapıyorum. Her birini ayrı noktaya batıyorum bakın. Beşinciyi yaptım. Şimdi bir tane boşluk bırakacağız arada. Boş bir kare yapacağız. Onun için bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzanın tepe boşluğuna atıyorum. Bir tane trabzanın tepe boşluğunu atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. İkili trabzan. Şimdi burada başlangıçta ne yaptık? 5 tane yaptık. Burada ise her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yapacağım. Toplam 7 adet ikili trabzan yapacağım burada. Şimdi ikinciyi yapıyorum. 3 4 Her birine ayrı noktaya batıyorum. 5 6 7 7 tane peş peşe ikili trabzan yaptım. Yine bir zincir. Tığıma ilmek doluyorum. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Yine 7 adet ikili trabzan. Peş peşe 7 adet ikili trabzan. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Sıra sonunda nasıl olacak? 5 adet ikili trabzanımız kalacak. Aynı başlangıçta olduğu gibi. Aralarda 7 adet ikili trabzan, bir boşluk. Şimdi sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 7 adet ikili trabzan, bir boşluk, 7 adet ikili trabzan, bir boşluk. Bu şekilde sıra sonuna geldiğimde sıra sonunda başlangıçta olduğu gibi 5 tane ikili trabzanımız kalmış olacak. Oraya da 5 tane ikili trabzan yapıp sıramı tamamlayacağım. İkinci sıramı da tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane yedili trabzan grubum oldu ortada. Başta 5 tane, sonda da 5 tane ikili trabzan grubum oldu. Şimdi üçüncü sıramıza geçiş yapacağız. Üst sıraya geçişlerim trabzan yaparken aynı. Burada dediğim gibi siz 3 zincir çekerek de ikili trabzan yapabilirsiniz. 5 tane ikili trabzan yapmıştık. Şimdi peş peşe 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyoruz. 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Bir boşluk atlıyoruz bir sonraki boşluğa. Şuradaki 5. ikili trabzanın tepe boşluğuna batarak bir tane ikili trabzan. Şimdi boşluğumuzun olduğu noktaya geldik. Yine bir zincir. Hemen şuradaki 7 tane ikili trabzanımızın olduğu yerde ilk trabzanın tepe boşluğuna batarak bir tane ikili trabzan, 2 tane boşluk yaptık bakın peş peşe. Bir zincir. Yine bir boşluk atlıyoruz. Bir tane ikili trabzan. Şimdi hangi noktadayız? 7 tane ikili trabzanın olduğu noktadayız. Burada peş peşe 3 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi bir zincir. Hemen şuradaki 7. ikili trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaparak boşluk oluşturuyorum. Yine bir zincir. Karenin olduğu noktaya, boş karenin olduğu noktaya yine boş bir kare yapıyorum. Şimdi nereye geldik? İkinci yedili trabzan grubunun olduğu yere geldik. Burada ne yaptık? Tam onun orta noktasına 3 tane ikili trabzan yaptık. Burada da aynısı. Yedili trabzan grubunun başlangıç kısmına bir tane boş kare yaptık. Sonra 3 tane ikili trabzan. Sonrasına da yani bitim noktasına da yine boş bir kare yaptık. Burada da aynı şekilde yapacağız. Şimdi boş bir kare yapacağız. Ortaya 3 tane ikili trabzan. Bitiminde ise yine boş bir kare yapacağız. Şimdi bir zincir. Bir boşluk atlıyorum. Bir tane ikili trabzan. Şimdi peş peşe 3 tane ikili trabzan. Bir tanesini yaptık. 2 tane daha yapıyoruz. Şimdi bir zincir. Bir boşluk atlıyoruz. Trabzanın tepe boşluğuna batarak bir tane boş bir kare yapıyoruz. Şimdi buradan sonra devamı yine aynı.
Tam şu yedili trabzanlarının orta noktalarına 3 tane ikili trabzan, diğer yerlere boş kareler yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda başlangıçta olduğu gibi 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Yani şurada 5 adet yapmış olduğum ikili trabzan sayısını 3'e düşürüyorum. Şimdi bu sıramı da böyle tamamlayacağım. Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sırama geçiş yapacağım. Lacivert rengimle son sıram olacak. Şimdi 4 zincir çekiyoruz. Burada boş bir kutu yapacağız. O yüzden 4 zincir çektik. Bakın, zincir çektiğimiz nokta burası. İlk trabzanın tepe boşluğunu atlıyorum. Çünkü bu benim zincirimin olduğu nokta. Bir sonraki boşluğu da atlıyorum. Şuradaki 3. trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir zincir. Burada zaten boş bir karemiz var. Yine aynı şekilde boş bir kare. Bir zincir, boş bir kare. Bir zincir, yine boş kare. Bu sıram hep bu şekilde ilerleyecek. Boş kareler yapacağız. Trabzanların olduğu noktalarda bir boşluk atlayacağız. Bir zincir çekip boş karelerin olduğu noktaları da yine boş kareler yapacağız. Aralara hep bir zincir çekeceğiz. Bir boşluk atladım. Bir zincir, boş kare. Bakın bu şekilde boş kareler yapacağım. Dördüncü sıramda bu şekilde ilerleyecek. Sonrasında diğer rengime geçiş yapacağım ve 5. sıramıza geçiş yapmış olacağız. Dördüncü sıramın sonuna geldim. Şimdi son karemi yapacağım. Onun için bir zincir çekiyorum. İlk baştaki trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapacağız yine. Şimdi tığımdaki 2 ilmeğimi boşalttım, 2 ilmeğimi bıraktım. Diğer rengime geçiş yapacağım için kalan 2 ilmeğimi de beyaz ipimle boşaltacağım. Şöyle bakın, aldım. Beyaz ipimle kalan 2 ilmeğimi boşalttım. Burada bir zincir çekerek beyaz ipimin açılmamasını sağlıyorum. Şimdi lacivert ipimi keseceğim burada. Şu 2 ipi, bakın şunları düğüm yapıyorum ki açılmasın. Lacivert ipimizi şuradan biraz yürüteceğim. İlmeklerin tepesinden. Araya gizleyeceğim aslında. Dilerseniz şu kenarlardan da yürütebilirsiniz. İlmeklerin bakın aralarından geçiriyorum. Bir miktar yürütüyoruz aradan. Gizlemiş oluyorum böylece ipimi. Fazlasını da kesebiliriz. Şimdi beyaz rengimize geçiş yaptık. Burada ne yapacağız? Yine trabzan yapacağız. Geriye dönüyorum. Hemen ilk trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Yine aynı şekilde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi hemen diğer parçamda göstermek istiyorum. Şurayı yapacağız. Şuradaki dolgularımızı yapacağız. İlk başta ne yapmışız? İlk sıramızda başlangıçta 3 tane ikili trabzan yapmışız. Şimdi onu yapıyoruz. Şimdi trabzanımın bir tanesini yaptım. Ortadaki boşluğa batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ilmek doluyorum. Şuradaki trabzanın tepe boşluğuna bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada boş karelerimiz var. Bunlara dolgu yapacağız. Onu da aslında şurayı yapacağız, bakın. Şu kısımları yapacağız. Onu nasıl yapıyorum? Batacağımız noktalar şurası. Burası bir alt sıra. En alttaki karemiz. Hemen çaprazındaki karemiz. Hemen onun üzerindeki karemiz. Şu şekilde bakın. Bu noktalara batarak şu şekli elde edeceğiz. Bakın şu şekilleri elde edeceğiz. Şimdi şöyle bırakalım modelimizi.
Dolgularımızı nasıl yapıyoruz? Hemen onu göstermek istiyorum. İlk önce bir zincir çekiyorum. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. Nereye batacaktık? Hemen şu üçlü trabzan grubumuzdan sonraki boşluğa batacağız ilk. Bakın hemen önümüzdeki boşluğa batıyoruz. Bir tane uzun ilmek alıyoruz. Tığımıza tekrar ilmek doluyoruz. Aynı boşluğa batıyoruz. Şimdi tığımıza ilmek doluyoruz. Onun altındaki kutucuğa batıyoruz. Her seferinde 2 defa batıyoruz aynı kutucuğa. Şimdi altındaki kutucuğa da battık. Tığımıza yine ilmek doluyoruz. İkinci sıramızdaki şu alttaki aradaki kutucuğumuza batacağız. Buralarda uzun ilmekler alalım. Aynı hizaya getirelim ilmeklerimizi. 2 defa battım. Şimdi devam ediyorum. Tığıma ilmek doladım yine. Nereye batacağız? Bakın. Şurada üçlü trabzan grubumuz var. 1, 2, 3. Üçüncü sıramızda üçlü trabzan grubumuz var. Onun yanındaki boşluğa batacağız şimdi. Yine aynı şekilde 2 defa aynı boşluğa. Şimdi bir kez daha batacağız. Şimdi üçlü trabzan grubumuzun üzerindeki boş karemiz var. Dördüncü sırada 1, 2, 3, 4. Üzerinde boş karemiz var. Oraya değil, onun yanındakine. Şu arada kalan boşluğa batacağız. Şimdi tekrar ilmek doluyorum. 2 defa aynı noktaya batıyorum. Bakın. Tığımızda ilmeklerimiz oldu. Şimdi ipimizi tığımızla aradan çekiyoruz ve tek seferde tüm ilmekleri boşaltıyoruz. Şimdi bir zincir çekerek burayı kilitliyoruz. Şimdi bu noktada 2 adet zincir çekeceğim. 2 adet zincir çekiyorum. Şurada bakın üçlü trabzan grubumuz var. Onun üzerinde trabzanımız var. O noktaya batıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde ilk dolgumuzu yapmış olduk. Şimdi devam edeceğiz. Şu kutucuğumuzun içine bir tane ikili trabzan ve şuradaki trabzanın tepe boşluğuna bir tane ikili trabzan. 3 tane yan yana ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi tekrar bir dolgu yapacağız. Bakın şuradayız. O dolgumuzda nasıl yapacağız? Şuradaki kutucuğu baz alın. Bunu şu şekilde düz çıktığınızı düşünün. Burada batacağımız nokta burası. Burada burası. Bir de şurası bakın. Şu iki yanlara batacağız. Şöyle gidiyor. Bu noktalara batarak dolgularımızı yapıyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum ikinci dolgumu yapmak için. Hemen önümdeki ilk kutucuğa batıyorum. Kaç defa? 2 defa. Tığıma ilmek doluyorum her seferinde. Hemen altındakine batacağım tekrar. Bir de nereye batıyorduk? Şu ikinci sıradaki tek kutucuğa batıyorduk. Oraya da batıyorum. Şimdi nereye batacağız? Üçlü trabzan grubumuzun yanındaki boşluğa batıyoruz. Hiç karmaşık gelmesin. Zaten anlatımından faydalanarak çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Bakın üçlü trabzan grubumuzun üzerinde bir boşluk var. Oraya değil, onun yanındaki şu arada kalan yere 2 defa da oraya batıyoruz. Şimdi tığımızdaki ilmekleri ipimizle tek seferde boşaltıyoruz. Bir zincir çekerek burayı kilitliyoruz. Sonrasında 2 zincir daha çekiyorum. Hemen şuradaki ilk trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Aradaki boşluğa batıyorum bir tane ikili trabzan. Yani kutucuğun içine batıyorum direkt.
İkili trabzanın tepe boşluğuna da bir tane ikili trabzan, bir zincir çekiyorum. Üçüncü dolgumu da yine bu noktaya yapmak için örgüme devam ediyorum. Bu şekilde dolgularımı yaparak sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Sonrasında bir üst sırayı göstereceğim. Dolgularımı yaptığım sıranın sonuna geldim. Son dolgumu yapacağım. Tekrar bir anlatmak istiyorum. 5 tane noktaya batacağız. Şu noktayı baz alırsanız çok daha kolay tespit edersiniz batacağınız noktaları. 1, 2, 3, 4, 5. Şu ortadaki iki noktalara batmıyoruz. Yani şu boşluğun üzerindeki iki noktaya batmıyoruz. Bu iki noktanın yanlarındaki iki noktaya batıyoruz. Bir de şu alttaki tek boşluğumuza batıyoruz. Yani şöyle geliyor. Bakın. Şu ortadaki noktalara hiçbir şekilde batma işlemi yapmıyoruz. Şimdi son kez tekrar bir göstereyim burada. Tığımıza ilmek doluyoruz. Aynı noktaya 2 defa batıyoruz her seferinde ve tığımıza ilmek dolayarak batıyoruz. İlk noktamız neresi? Şurası. Sonra burası. Sonra şu aradaki tek boşluğumuz. Sonra onun solundaki boşluk. Sonra onun üzerindeki boşluk. Şimdi 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen ilk boşluğuma 2 kez peş peşe batıyorum. Sonrasında onun altındaki boşluğa batacağız. Yine tığımıza ilmek doluyoruz. Ve 2 defa batıyoruz. Şimdi nereye batacağız? Şu ikinci sıramızdaki tek boşluğumuza batacağız. Yine tığımıza ilmek doluyoruz. Şöyle uzunca bir ilmek alıyoruz. Şimdi nereye batacağız? Bu noktanın üzerindeki iki boşluğa batmıyorduk. Hemen solundaki üst üste olan iki boşluğa batıyorduk. Tığımıza ilmek doluyoruz. İlk boşluğuma battım, alttaki. Tekrar batıyorum aynı noktaya. Bir de nereye batıyoruz? Şu arada kalan hemen onun üzerindeki boşluğa. Şimdi tığımızdaki ilmekleri tek seferde boşaltıyoruz. Sonrasında bir zincir çekiyoruz ve burayı kilitliyoruz. Başlangıçta ne ile başlamıştık? 3 tane ikili trabzanla başlamıştık. Şimdi burada da 3 tane ikili trabzanla bitireceğiz. Hemen şuradaki trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Sonrasında boşluğun içine batıyorum. Burada ne yapmıştık? 4 zincir çekmiştik. 1, 2, 3. Üçüncü zincire batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonumu da yine aynı şekilde bitirmiş oluyorum. Başlangıçta olduğu gibi. Şimdi üst sıraya geçiş yapacağız. Üst sırada ne yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5. Başlangıçta 5 tane ikili trabzan yapmışız. Şimdi bir zincir çekerek geriye dönüyorum. Yine hemen ikili trabzanımı yapıyorum. Şu 3 trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yapıyorum. Ne demiştik? Başlangıçta 5 tane ikili trabzan yapacağız. 3 tanesini zaten ördük. 2 tanesini de şu boşluğa yapacağız. Boşluğa batıyorum. Bakın zincirin içine batmıyorum. Boşluğa batıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen sonraki boşluğa geçiyorum. Oraya da 2 adet, yani şu dolgumuzun sağındaki solundaki boşluklara batıyoruz. Oraya da 2 adet ikili trabzan. 3 tane trabzanın üstüne batıyorum. Birer adet ikili trabzan. Ne oldu? 5 adet ikili trabzanımız oldu. Bakın şu noktadayız. Burada 7 adet ikili trabzanımız olacak. Hemen sonraki boşluğa 2 adet ikili trabzan. Şimdi bir zincir. Bakın şöyle göstereyim. Şurayı yaptık şimdi. Başlangıçta 5 tane ikili trabzanımız, şimdi 7 tane oldu. Buradan sonra sıra sonuna kadar hep 7 tane ikili trabzanımız olacak. Sıra sonunda yine
trabzan sayımız başlangıçta olduğu gibi 5 olacak. Yani başlangıç ve bitişlerimiz her sırada aynı oluyor. Farklılık olmuyor. Şimdi şuradaki boşluğuma geçeceğim. Bakın dolgumun şurasındaki boşluğa geçiyorum. Bu boşluğa 2 trabzan. Sonrasında 3 tane trabzanlarımın üstlerine birer tane trabzan. Sonra şuradaki boşluğa 2 tane trabzan yaparak burayı da 7 tane trabzana tamamlamış oluyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Beyaz ipimle ördüğüm ikinci sıramı tamamladım. Şimdi üçüncü sıramıza geçiş yapacağız. Yine trabzan yaparak başlıyorum. Şimdi bu sıramızda hep ikili trabzan yapacağız. Bakın şu sıradayız. Boşluklarımıza da birer adet ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Şimdi her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yapıyorum. Boşluğumu da göstereceğim. Sonrasında farklı bir işlem yok zaten. Her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yapıyorum. Bakın bir zincirlik boşluğuma geldim. Oraya da ne yapıyorum? Boşluğumun içine şu şekilde batıyorum. Zincirin arasına batmıyorum. Boşluğa batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Sonrasında yine ikili trabzanların tepe boşluklarına trabzan yaparak sıra sonuna doğru ilerliyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Beyaz ipimle yaptığım 3. sıramı da tamamladım. Şimdi 4. sıraya geçiş yapacağım. Şimdi aslında burada lacivert ipimizle yaptığımız sıranın aynısını yapıyoruz. Dikkat ederseniz bakın ikili trabzanlarımız oldu bu sıramızda. Zaten başlangıçta da öyleydi. Şimdi bu şekilde aralara boşluk bırakarak 7 adet ikili trabzan, bir boşluk 7 adet ikili trabzan yapacağız şimdi bu sıramızda da. Şimdi oraya geçiş yapıyoruz. Bu bizim aslında şurada uyguladığımız 3. sıramızın aynısı. 4. sıramız bu olacak. 5. sıramız bu. 6. sıramız da bu olacak beyaz ipimizde. Şimdi şuradaki sıranın aynısını beyaz ipimizle öreceğiz. Beyaz ipimizdeki 1, 2, 3, 4. sıramız. Şimdi yine trabzan yaparak başlıyorum. Peş peşe 5 adet ikili trabzan yapıyorum. Bakın ilk trabzanımı yaptım ilk boşluğuma. Sonraki boşluğa bir tane daha. Sonraki boşluğa bir tane daha. Bu şekilde peş peşe 5 adet ikili trabzan yapıyorum. 5 adet ikili trabzanımı başlangıçta yaptım. Bir zincir. Ne yapıyorduk? Bir boşluk atlıyorduk. Bir sonrakine batıyorduk. Peş peşe 7 adet ikili trabzan yapacağız şimdi. Her birini ayrı noktaya batıyorum. Toplamda 7 adet. Yedi adet ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir, bir boşluk atlıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yine peş peşe 7 adet ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyecek. Bir boşluk, bir zincir, bir boşluk, 7 adet ikili trabzan, bir zincir, bir boşluk, 7 adet ikili trabzan. En sonda yine en başta yaptığımız işlemi yapacağız. 5 adet ikili trabzan yapacağız. Şimdi bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Beyaz ipimle 4. sıramı da tamamladım. Şimdi 5. sıramıza geçiş yapacağız. 5. sıramızda buradaki 3. sıramızın aynısı olacak. Ne yapacağız? 3 trabzan, 3 tane boş kare, 3 trabzan, 3 tane boş kare. Şimdi başlangıçta peş peşe 3 tane ikili trabzan. Burada yine 3 zincir çekerek ikili trabzan yapabilirsiniz. Onu siz kendiniz karar verebilirsiniz. Bakın her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yaparak 3 adet peş peşe ikili trabzan yaptım. Şimdi bir zincir, bir boşluk atlıyorum. İkili trabzan. Bir zincir, aradaki boşluğu atlıyorum. İkili trabzan. Bir zincir, bir trabzanı atlıyorum, bir sonrakine batıyorum. Şimdi peş peşe 3 adet ikili trabzan, zaten bir tanesini yaptık. Şimdi
3 tane ikili trabzan yaptım yine. Bir boşluk, bir zincir, bir boşluk atlıyorum. Sonrakine ikili trabzan. Yine bir zincir, bir boşluk. Üçlü trabzan gruplarının arasına üçer tane boş kare yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Yine 3 boşluk yaptım bakın. 3 tane boş kare yaptım. Bir boşluk atladım. Şimdi ne yapacağım? Peş peşe 3 tane ikili trabzan. 2 tane yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Şimdi 6. sıramıza geçiş yaparken 4 adet zincir çekiyoruz. İkili trabzan yapmadım bakın. Şimdi 6. sıramızda sadece boş kareler yapacağız. Ne yaptım? 4 zincir çektim. Bir boşluk atladım. Zaten en baştaki ikili trabzanımızın olduğu noktaya zincir çektik. Bunu saymıyoruz. Aradaki trabzanımızı atlıyoruz ve bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna batarak bir tane ikili trabzan. Bir zincir, trabzanın tepe boşluğuna ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar boş kutular yapacağız. Beyaz rengimiz de bizim son sıramız. Bu sıramı tamamladıktan sonra mavi rengime geçiş yapacağım. Beyaz rengimle son sıramı tamamladım. Yani beyaz rengimle ördüğüm 6. sıram. Şimdi son kutucuğumu yapacağım. Trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. 2 ilmeği boşaltıyorum. Kalan 2 ilmeği boşaltırken mavi ipimi kullanıyorum. Burada az önce şurada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Renk geçişleri aynı şekilde yapıyorum ben. Siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi burada bir zincir çekerek yine ipimi kilitliyorum. Sonrasında artık şuraya gelmiş oluyoruz. Şöyle diğer modelimde de diğer parçamda da göstereyim. Artık şuradayız. Aynı beyaz ipimle yaptığımı burada da yapacağım. Hiç farklı bir işlem yok buradan sonra. Şimdi ilk başlangıçta lacivert ipimizde 1, 2, 3, 4 sıra ördük. Beyaz ipimizde 6 sıra. Mavi ipimizle de 6 sıra öreceğiz. Bitişte ise lacivert ipimle 1, 2, 3 sıra ördüm ben. Bitişini yine ikili trabzan olarak bitirdim. Aslında şuradaki sırada bitirmiş oldum. Şu orta noktada. Burada da bu şekilde bitiş yaptım. Şimdi diğer parçamı da aynı bu şekilde örmeye devam edeceğim. Buradan sonraki sıra tekrarları birbirinin aynı, o yüzden tekrar göstermeyeceğim. Sonrasında ise yan parçası nasıl örülür ve askısını nasıl yaptım onu anlatacağım. Çantamın gövde parçalarından ikincisini tamamladım. Toplam 19 sıra ördüm. En son 3 sıra lacivert örerek bitirdim. Şimdi kenar dönmesi yapacağım. Bir sıra sık iğne öreceğim. Şu şekilde tüm kenarını şöyle bu şekilde döneceğim. Sık iğne örerek ilerleyeceğim. Tüm parçalara bunu yapıyorum. Arka ve ön parçaya, yan parçaya da aynı şekilde kenar dönmesi yapacağım. Hemen trabzanlarımı bitirdiğim noktadayım. Burada bir zincir çekiyorum. Çantamızın bakın gövdemizin yan kenarı burası parçamızın. Şu şekilde yukarıya doğru örmüştük. Burası da trabzanlarımızın yan tarafı. Bir zincir çektik hemen bu noktada. Bu şekilde çeviriyorum. Her bir trabzanın üzerine 2 adet sık iğne yapıyorum. Birincisini yapıyorum. İstediğiniz noktalara batabilirsiniz. Bakın yine aynı trabzan üzerindeyim. İkincisini de şuradaki ilmeklerden geçirerek batıyorum. Diğer trabzana geçtim. Bakın. Hemen boşluğa batıyorum. Batacağınız noktalar zaten kendilerini belli edecektir. Trabzanların ilmeklerinin arasından geçiriyorum. Yine aynı trabzan üzerine bir tane daha sık iğne. Diğer trabzana geçtim bakın. Bir tane sık iğne. İstediğiniz ilmeklerden geçirebilirsiniz. Aynı trabzan üzerinde diğer noktaya batıyorum. Şimdi şurada bakın zincir çekmişiz. Yine bu zincirimizin üzerine de toplam 2 adet. Bu şekilde parçamın dört kenarında döneceğim.
Şuraya geldiğimizde ise her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet sık iğne yapacağız. Yine şu alt kısımda da aynı. Her bir trabzanın olduğu noktaya birer adet sık iğne yapacağım. Tüm kenarı bu şekilde dediğim gibi döneceğim ve başladığım noktaya geleceğim. Burada göstereceğim başka bir detay yok. Gövdenin diğer parçasına da aynı şekilde kenar dönmesi yapacağım. Bir de şu şekilde hem tabanımızı hem de yan parçamızı oluşturacak şu şekilde dikdörtgen bir parça ördüm. Bunun da kenar dönmesi aynı şekilde olacak. Yine her bir trabzanın yan kenarına ikişer adet sık iğne yaparak tüm kenarını bu parçamızın da döneceğiz. Şimdi bu parçamın yapılışını anlatmak istiyorum. Sonrasında 3 parçayı birleştireceğiz ve sonrasında ise askılarını dikeceğiz. Yan parçamın yapılışına geçmeden önce bitiş noktasını göstermek istiyorum. Son sık iğnemi de son trabzanımın tepe boşluğuna yaptım. Bakın kenar dönmesini tamamladım. Şimdi bitirirken şurada kenar dönmede yaptığımız ilk sık iğnemiz vardı. Onun tepe boşluğuna batıyorum. Direkt battım, bakın hiç ilmek dolamadım tığıma. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlayıp bir zincir çekip ipimi kilitliyorum. Burada dikmek için bir miktar ip bırakacağım. İpimi kesiyorum artık. Bu şekilde parçamızı tamamlamış olduk. Parçalarınızı dikmeden önce tersini çevirip ters yüzeyden ütüleme yapmanızı tavsiye ederim. Ben o şekilde yapacağım daha muntazam durması için. Şimdi yan parçamın anlatımına geçmek istiyorum. Yan parçamı bakın şu şekilde ikili trabzan örerek yaptım. Askımı da ben ikili trabzan örerek yapacağım. Zincir çekiyoruz burada. Hiç farklı bir işlem yok. 15 adet zincir çekeceğim. Ve her sırada 15 adet ikili trabzan yapacağız ama yine de göstermek istiyorum. 15 adet zincirimi çekiyorum. ...15 adet zincirimi çektikten sonra 3 zincir daha çekiyorum. Çekmiş olduğum bu 3 zincir benim ilk trabzanım olacak. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin yine göbek kısmına, zincirlerimizi normalde nasıl batarız? Şu kısımlarına batarız. Ben şöyle çeviriyorum. Şurada yatay bir şekilde bir adet ilmeğimiz var. Oradan tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ne yaptık? 15 zincir çektik. Sonrasında 3 zincir çektik. Geriye döndük. 5. zincire battık. Yani 14. zincire battık. Bir tane ikili trabzan yaptık. Buradaki 15. zincir çekmiş olduğumuz 3 zincirin taban noktası olduğu için orası ikili trabzanımızın taban kısmı olarak düşünelim. Şimdi her bir zincire birer adet ikili trabzan yaparak çekmiş olduğumuz 3 zincirle birlikte toplam 15 adet ikili trabzan yapacağız. 15 adet ikili trabzanımı yaptım. Şimdi ikinci sıraya geçiş yapacağım. İkinci sıraya geçiş yaparken şu şekilde göstermek istiyorum. Burada dilerseniz 3 zincir çekebilirsiniz. Bir tane ikili trabzan yapmak için. Şimdi burada 3 zincir çektiğiniz zaman geriye dönüyoruz. İlk boşluğa batmıyoruz. Çekmiş olduğumuz 3 zincirin taban kısmı neresi oluyor? Yine ilk trabzanın tepe boşluğu oluyor. Buraya batmıyoruz. Bir sonraki ikinci boşluğa batarak ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz. Yine sıra sonuna kadar çekmiş olduğumuz 3 zincirle birlikte toplam 15 adet ikili trabzanımız olacak. Ama ben başlangıçlarımı bu şekilde yapmıyorum. Yine ikili trabzan yapmayı tercih ediyorum. Onu da nasıl yapıyorum hemen göstereyim. Şimdi yapmış olduğumuz bu trabzanları sökelim. En başa dönelim yine. İkinci sıramızın başına gelelim. Birinci sıramızı tamamladık. Burada bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Hemen ilk trabzanın tepe boşluğuna bakın, şurada ilmeğimi boşta bıraktım. Bir zincir çekerek oluşturmuş olduğum ilmeği boşta bıraktım. Hemen ilk trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Tığımla ilmeğimi aradan çekiyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şu ilmeğin çözülmemesi. Bir zincir çekerek bir tane ilmeğimizi boşta bırakmıştık. Tığımızda uzun bir ilmek aldık ve elimizle tığımızın üzerindeki ipe baskı uyguluyoruz ki çözülmesin. Şu şekilde tığımızı ipimizin altından doluyoruz. Tığımızda ilmek oldu. Şurada boşta bıraktığımız ilmekten de
Tığımızı geçiriyoruz. Bakın 3 tane ilmeğimiz oldu tığımızda ama buraya hep baskı uyguluyoruz örene kadar. Şimdi 2 ilmeği bir seferde, kalan 2 ilmeği de bir seferde boşaltarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ben başlangıçlarımı hep bu şekilde yapıyorum. Şimdi her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yaparak yine trabzan sayımı 15'e tamamlıyorum. Bu parçamda artık anlatmam gereken başka hiçbir detay yok. Tüm detaylar bu şekilde. Her bir sırada 15 adet ikili trabzan yaparak yan parçamı ördüm. Aynı zamanda tabanımı da oluşturacak bu parça. 57 sıra ikili trabzan ördüm. Bakın uzun bir parçamız oldu. Eğer 57 sıra ikili trabzan ördüğünüzde çantanızın etrafını çevrelemeye yetmiyorsa daha uzun da yapabilirsiniz. Daha kısa da yapabilirsiniz. Burada mantık şu şekilde birleştirme işlemi yapacağız bakın. Şu şekilde dikerek birleştireceğiz. Şöyle 3 çevresinde bu şekilde dönmesi gerekiyor bu parçamızın. Buraya yeterli uzunlukta olacak. Şöyle 3 çevresi için yeterli uzunlukta olacak. Ağız kısmına zaten bir şey yapmıyoruz. Şimdi dediğim gibi 57 sıra ikili trabzan ördüm. Burada yan parçamda artık farklı bir detay yok. Çantamın askısını da yine ikili trabzan örerek yaptım. Hemen göstermek istiyorum. Aynı yan parçamda olduğu gibi 6 tane zincir çektim ve 6 tane ikili trabzan yaptım. Her sırada toplam 32 sıra ördüm bunda da. Şimdi tüm parçalarımın ölçülerini paylaşmak istiyorum. Askımdan 2 adet ördüm. Çünkü kol çantası yapacağım için. Şimdi dediğim gibi tüm parçalarımın ölçülerini paylaşmak istiyorum. Siz de ona göre ölçülerinizi belirleyebilirsiniz. İlk önce askımın ölçüsünden başlayayım. Genişliği şöyle 3,5 santim. 6 tane ikili trabzan var her sırada. Uzunluğunu da hemen paylaşayım. Siz dilediğiniz ölçülerde askı çalışması yapabilirsiniz. Uzunluğu ise şöyle 57 santim. Hemen çantamın gövde ölçüsünü de vereyim. Henüz ütülemedim. Ütülediğimde daha düzgün bir forma kavuşacak parçalar. 31 santim genişliği var. Yükseklik ölçüsünü de paylaşayım. Yükseklik ölçüsü ise 32,5 santim. Dediğim gibi dilediğiniz ölçülerde çalışabilirsiniz. Şimdi yan parçamın aynı zamanda taban kısmında genişliğini vereyim hemen genişlik ölçüsünü. 10 santim genişliği var. Toplam 57 sıra örmüştük. Uzunluk ölçüsünü de hemen paylaşayım. Uzunluk ölçüsü ise 95 santim. Şimdi çantamızın birleştirme aşamasına geçelim. Çantamızın birleştirme işlemine geldiğimizde şimdi toplam ne demiştik? Yan parçamızda 57 sıra ikili trabzan ördüm. 19 sırasını bu kısım için ördüm. 19 sırasını taban için ördüm. 19 sırasını da diğer yan kenar için ördüm. Ne yapacağız? 19 tane ikili trabzan sayacağız sıra sayısı. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19. Bakın şu 19 şurası bitiş nokta. Bunu dikişimde kolaylık olması açısından şöyle çengelli iğne ile şuradan bakın yan kenarımın bitiş noktasında şu şekilde işaretliyorum. Tutturuyorum iki parçayı ki kayma olmasın diye. Şimdi birleştirirken modelimiz nasıl olacak? Şu saçaklar aşağıya doğru bakacak. Burası bizim çantamızın ağız kısmı olacak. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben şu görüntüyü tercih ettiğim için saçak kısımlarını aşağıya getirdim. Şimdi hemen şu ağız kısmından birleştirmeye başlayacağım. Bakın işaretleyicimi koydum. Burada da yine taban kısmına da 19 sıra ikili trabzan sayısı ayırdım. Normal iğne ile dikiş yapacağım.
Farklı yöntemlerle de birleştirme yapabilirsiniz. Ama ben elimle dikerek birleştirmeyi tercih ediyorum. Şu şekilde bakın başlangıç noktalarını denk getirdim. Şuradaki sık iğneler yapmıştık. Sık iğnelerimizin içeride kalan ilmeklerinden iğnemi geçirerek şöyle bakın karşılıklı dikme işlemi yapıyorum. Dilerseniz aynı noktayı şöyle 2 kez de geçebilirsiniz. Bakın içeride kalan sık iğnelerimizin tepe boşlukları. Şöyle içeride kalan ilmeklerden iğne ile dikiş yapıyorum. Burada artık göstermem gereken farklı bir detay yok. Tüm parçalarımı bu şekilde birleştireceğim. Yani 2 tane ön ve arka parçayı şu yan parçama birleştireceğim iki kenardan. Diğer parçamı da buraya dikeceğim. Farklı bir işlem yok. Şimdi dikme işlemini yapıp en son askı dikimini göstermek istiyorum. Çantamın birleştirmesini yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Yan kenarlarını, tabanı da bakın. Şöyle. Hatta askısının bir tanesini de bu şekilde diktim. Şimdi diğerini sizinle birlikte dikeceğiz. Şöyle çeviriyorum çantamı. Askımın yerini nasıl ayarlıyorum? Şu 2 tane sağda ve solda 2 tane saçağı boşta bırakıyorum. İkinci saçakların olduğu hizaya içten diktim. Bakın şu şekilde. Şimdi onu hemen yerleştirelim. Şöyle yapıyorum bakın içten. Şuradaki boş karenin bitim noktasına getiriyorum. Yani lacivert ipimin ilk sırasına başlangıcına denk getiriyorum şu şekilde. İçten. Şöyle normal dikiş yapacağız bu noktaya. Dikerken kolaylık olması açısından kaç tane trabzanı içeride bırakmışım? 1, 2, 3. 3 sıra trabzanı içeride bırakarak askımı dikmişim. Burada da aynı şekilde ayarlama yapacağım. 1, 2, 3. Şöyle yukarı doğru çekiyorum. İğne ile tutturalım ki kayma olmasın dikerken. Askımı iğne ile sabitledim. Askımın diğer tarafını da aynı şekilde ayarlayacağım. Bakın bir tane saçağı boşta bırakıyorum. İkinci saçağı hizasına içten tutturuyorum. 3 tane 3 sıra trabzanı içeride bırakıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü şöyle trabzanın bitim noktasına şu çantamızın ağız kısmına denk getiriyorum. Burayı da sabitliyorum. Ayarlamanızı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Burada önemli olan askınız dönük olmasın. Lütfen onu kontrol edin. Bakın. Askımın dönük olup olmadığını kontrol ediyorum. Ondan sonra dikiş işlemine başlıyorum. Normal düz bir dikiş yapacağız. Farklı hiçbir işlem yok burada. Önemli olan sabitlemek. O yüzden uygun yerlerden şu şekilde dikiyorum. İlmeklerden geçirerek bu şekilde dikiş yapacağım. Bu şekilde kenarlardan askımı dikeceğim. Sonrasında diğer askımı dikeceğim. Sonrasında artık çantam kullanıma hazır hale gelecek. Şimdi dikişimi tamamlayıp bitmiş halini sizlerle paylaşıyorum. Çantamın tüm yapım aşamalarını tamamladım. Artık kullanıma hazır. Askısını da bakın diktim. Astar çalışması yapmadım. Çıt çıt da dikmedim ben. Kağıt ipleri genelde astarsız kullanmayı seviyorum. Çıt çıt yapmak isteyenler için ise videomun açıklama kısmına çıt çıt yapımıyla alakalı kısa bir videom var. Onun linkini bırakacağım. Oradan faydalanarak yapabilirsiniz.
Çantamın yapımıyla alakalı başka sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. En kısa sürede sorularınıza dönüş yaparım. Hem günlük kullanım için hem de plajda kullanım için gayet uygun boyutta ve genişlikte oldu. Ölçülerini paylaşmak istiyorum çantamın hemen. Çantamın genişlik ölçüsü 41 santim. Yükseklik ölçüsü ise, derinliği yani yüksekliği ise 36 santim. Siz dilediğiniz boyutlarda çalışabilirsiniz. Yapımıyla alakalı tüm detaylardan dediğim gibi videomda bahsettim. Yaklaşık 350 gram kadar ip kullandım. 4 numara tığla örmüştüm. Bu çantayı dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Dilerseniz koton iplerle, dilerseniz kağıt iplerle, dilerseniz makrame iplerle. Umarım beğenir ve sizler de örersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu sonlandırmadan önce lütfen videolarımı kanalıma abone olarak izleyin. Emeklerimin karşılığını alabilmem için yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Diğer sosyal medya hesaplarımdan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Diğer sosyal medya hesaplarımın linkini yine videomun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan beni takibe alabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.